Hadi artık girin içeri. Gonca! Gonca! Buyurun Arzu Hanım. Neredesiniz hepiniz? Kahvaltı niye hazır değil? Ali Hanımlar hastaneye gittiler. Ben de siz geç uyanırsınız diye düşünmüştüm. Düşünmüşmüş. Senin için düşünmek mi? Hale bak. Kahvaltı bile hazır değil daha. Ne bakıyorsun öyle suratıma? Hadi. Hadi sene. İpek, ben burada her şeyden habersizken siz neler yaşıyormuşsunuz meğer. Kenan abi. Abim yok artık Zeynep. Bizi koruyup kollayacak. Kol kanat gelecek bir abim yok artık. İpek, yapma böyle. Ne yapayım Selim? İçim acıyor. Dayanamıyorum artık. Dayanacaksın kızım. Dayanacağız. Ailecek. Ailecek birbirimize destek olmaktan başka çaremiz yok çocuğum. Dayanacağız. Hastamızı çok yormuyorsunuz değil mi? İlaçlarınızı getirdim. Doktor bey de birazdan gelecek. Kalbim duracak sanki. Üstüne toprak atılan tüm sırlar şu kapının arkasında. Umarım her şey açığa kavuşur. Kavuşacak. Çok yaklaştık.
Şimdi Zeynep Hanım, sizi yavaşça kaldırıp oturmanızı sağlayacağız. Tamam. Verin elinizi. Acele etme Zeynep'ciğim, yavaşça. Verin elinizi. Zeynep iyi misin? Şimdi yavaşça kalkmaya çalışın. Destek alabilirsiniz. Gelecek mi dersin? Birazdan burada olur. Çok az kaldı. Burası neresi? Hiç bilmiyorum ki ben buraları. Kayboldum galiba. Of! Baba neredesin? Kim var orada? Hadi. Hadi Zeynep'ciğim, yapabilirsin. Zeynep! Zeynep! Zeynep. Neredeyim ben? Ne yapacağım şimdi? Nereye gideceğim? Ne yapıyorsun sen bakayım burada tek başına? Babama gidiyordum ama yolumu kaybettim. Ben götüreyim mi seni? Sen babamı tanıyor musun? Tanıyorum, hem de çok yakında. Hadi gel, birlikte gidelim.
Gökçe iyi misin? Sen kimsin? Çok. Çok ama çok yakın biri. Ben seni hiç görmemiştim daha önce. Annem yabancılarla konuşma dedi. Ama ben yabancı biri değilim ki. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Hadi. Şimdi eve gir. Ve bundan sonra da hiçbir şeyden korkma. Ben seni hatırlıyorum. Bahçede görmüştüm. Gerçekten babamı tanıyor musun? Hı hı, tanıyorum. Hem de çok yakından. Senin adın ne? Serdar. Ben babama gidiyordum. Ama yolumu kaybettim. Sen beni götürür müsün ona Serdar amca? Götürürüm. Hadi gel. Yürüyemiyorum. Hissetmiyorum bacaklarımı. Hissetmiyorum. Sakin ol Zeynep. Sakin mi olayım? Yürüyemiyorum diyorum size, yürüyemiyorum. Zeynep tamam. Yürüyemiyorum. Tabii nasıl olur? Önce hastayı yatağa otur. Şimdi sakinleşelim, tamam mı? Sakinleşelim. Şimdi bacaklarınızı kontrol edeceğim. Hissediyor musunuz? Peki şimdi? Hissetmiyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Allah'ım bacaklarım. Hissetmiyorum hiçbir şey. Kimsiniz siz? Kenan Emiroğlu. Soyadım sana yabancı gelmemiştir ha? Bu kadın da öldürdüğün o iki masum insanın kızı. Tanıdın mı? Tanımazsın. Bebekti o zaman. Günahsız küçücük bir bebek. Sen gözünün yaşına bakmadan katlettin annesini babasına. Neden yaptın ha? Niye yaptın? Benim bu konuda söyleyecek bir şeyim kalmadı artık. Gidin buradan. Otur şuraya. Otur, her şeyi tek tek anlatacaksın bize. Biliyor musun? Sen annenin küçüklüğüne çok benziyorsun. Aa, sen annemin küçüklüğünü biliyor musun? Tabii ki. Biz onunla birlikte aynı çiftlikte büyüdük. Annem de benim gibi çiftlikte büyüdü yani. Evet. Hatta bir gün kirazların hepsini toplayacağım diye ağaçtan düşmüştü. Bir keresinde ben de ağaçtan düşmüştüm. Annene çok benzediğini söylemiştim sana. Ekmekleri de hazırla Gonca. Tamam. Yapıyoruz, hazırlıyoruz da kim yiyecek? İnsanlar da bırak iştah konuşacak hal kalmadı. Doğru söylüyorsun.
Şundan da hazırlayayım da Tuğçecik sever. Belki 2 lokma yer. Bir şey mi istediniz? Tuğçe uyandı mı? Yok ben görmedim. Ben de görmedim. Uyuyordur herhalde. Herhalde mi? Yani odasındadır diye biz. Ah Tuğçe ah, ne yapacağım ben seninle? Niye hey heylendi gene bu? Bildiğimiz Arzu Hanım işte. Niye şaşırıyorsun ki? Öyle de işte. Ne olur böyle yapma. Ben yürüyemiyorum Selim. Hareket edemiyorum diyorum. Anne. Ben yürüyemiyorum. Yürüyemiyorum. Sakat kaldım. Doktor bey. Şimdi herkes sakinleşsin. Siz biraz dışarı olalım. Tamam anneciğim. Hadi. Zeynep Hanım bakın. Zor bir ameliyat geçirdiniz. Şu an yaşıyor olmanız bile bir mucize. Şöyle ki kurşun sinirlere çok yakın bir yerden geçmiş. Ben bir daha yürüyemeyeceğim benim. Hayat boyu yataklara mahkum kalacağım. Zeynep, ne olur böyle konuşma. Allah'ım nasıl yaşayacağım ben? Ne yapacağım böyle? Zeynep tamam. Tamam sakin ol. Sakin olun Zeynep Hanım. Zeynep tamam. Gidin diyorum. Gidin yalnız bırakın beni. Zeynep tamam. Tamam. Gidin. Zeynep. Gidin istemiyorum. Gidin. 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 Yalnız bırakın beni gidin. Nasıl olur bu ya? Nasıl? Anne. Bu geçici bir durum değil mi? Bilmiyorum kızım. İnşallah öyledir. Allah'ım. Neden ya? Neden? Allah'ım ne olur. Zeynep'in yüzüne bak. Önce abim, sonra Zeynep. Zeynep'e bir şey olursa Selim hiç. Kim yapar bunu? Niye Zeynep? Bilmiyorum anne, ben de bilmiyorum. Zeynep'in sağlığına kavuşmasından başka bir şey istemiyorum. Vallahi gençliğini acıyacak. Merhamet edecek. İyileşecek inşallah kızım. Tuğçe? Tuğçe! Bak saklambaç oynamanın hiç zamanı değil. Bak sabrım taşıyor artık. Tuğçe? Tuğçe bak bu saklambaç oyununa bir son vermezsen çok fena olacak. Nereye kayboldu bu kız ya? Tuğçe! Tuğçe! Nereye gider ki bu kız? Yoksa... Yoksa... İstediğin her şeye tek başına sahip olabilirsin ama Tuğçe'ye değil. Beni kızımdan uzak tutamayacaksın. Kızıma asla yaklaşamazsın. Buna izin vermem.
Senden izin isteyen kim? Hayır. Olamaz. Serdar bunu yapmış olamazsın. Sen benim kızımsın. Artık kimse aramıza giremeyecek. Hiç kimse. Niye susuyorsun ha? Konuşsana! Tamam peki. Yarın yine gelirim. Konuşmazsan ertesi gün yine gelirim. Sen ağzını açana kadar gelirim. Tamam mı? Bunu bil. Ne bilmek istiyorsunuz? Onları öldürmeni kim istedi senden? Talimatı kim verdi ha? Ben kimseden talimat almadım. Niye öldürdün o zaman ha? O iki masum insanın canına niye kıydın? Kişisel husumetim vardı, tamam mı? Ne husumeti bu ha? Kişisel dedim ya, uzatma. Nasıl bir husumetmiş bu ha? İki masum insanın canına kıyacak nasıl bir husumet bu? Susma, konuş! Aç şu telefonu, aç. Allah kahretsin. Allah belanı versin senin. Deli edecek bu herif beni. Aklı sıra... Yok. Nereye baktıysam bulamadım. Arzu Hanım, polise mi haber versek? Yok Gonca, ne polisi? İlgi çekmek için saklanmıştır bir yere. Ama ya başına bir işmiş geldiyse? Gonca, açma şu ağzını. Ben şey için dedim. Tamam, uzatma. Çık hadi dışarı. Aşağılık herif. Şu beni düşürdüğü durma bak. Gerçekleri mi öğrenmek istiyorsunuz? Peki anlatayım. Ama duyacaklarınızdan siz sorumlusunuz. Ben değilim. Bu kadının babası var ya, bu kadının babası. Namussuzun tekiydi. Karıma göz dikti. Namusuma göz dikti alçak. Yalan. Yalan söylüyorsun. Böyle bir şey olamaz. Yalan söylüyorsun. Sakin ol Melek. Benim de sabrım bir yere kadar. Bir gün gözüm döndü, dayanamadım. Gittim kapısına, dayandım. Dayanamadım, çektim silahı, vurdum. Karısı araya girmeye çalışınca da kim vurduya gitti. Hayır. Yalan söylüyorsun. Böyle bir şey olamaz. Yalan. Ne yapıyorsun oğlum? Delirdin mi? Sakin ol. Sakin ol. Benim anlatacaklarım bu kadar. İster inanın, ister inanmayın. Gerisi sizin bileceğiniz iş. Gerisi beni ırgalamaz. İyi misin Melek? Tamam, geçti. Hadi ağlama. Yürüyemeyeceğim bir daha ben seni.
işlemişti. Allah'ım neden ben? Nasıl bir ceza bu? Zeynep. Yapma böyle bir tanem. Bak düzeleceksin, her şey iyileşecek. Ne düzelecek Selim? Çocuk muyum ben anlamıyorum işte hissetmiyorum diyorum sana. Hissetmiyorum işte hissetmiyorum. Zeynep dur yapma ne olur. Hissetmiyorum. Hissetmiyorum hiçbir şey hissetmiyorum. Zeynep tamam dur. Bir sakin ol. Bırak beni. Git. Git. Seni istemiyorum. İstemiyorum diyorum hiçbir şey anlamıyor musun? Hemşire hanım. Yalnız bırakın beni. Sakin ol. Bırakın. İstemiyorum. Şu an sinir krizi geçiyor. Bu iğne onun sakinleşmesine yardımcı olup uyumasını sağlayacak. Tamam geçti bir tanem. Bırakalım da biraz dinlensin. Geçti bir tanem geçti. Yarım saat sonra yine geleceğim. Verdiğim ilaçlar onu rahatlatır. Ne olur toparlamaya çalış. Nasıl İpek? Nasıl? Zeynep'in şimdi morale desteğe ihtiyacı var. Oğlum, kendini bırakmayacaksın. Zeynep sana tutunarak ayağa kalkacak inşallah. Zoruma gidiyor anne. Zoruma gidiyor. Öyle hiçbir suçu günahı yokken orada yatması. Adalet mi bu anne? Kadere karşı gelinmez oğlum. Hem dur bakalım. Derdi veren Allah derman da verecek elbet. Bizim dualarımız senin sevgin tekrar ayağa kaldıracak Zeynep'i. Göreceksin. O yüzden toparlan şimdi. Hadi bakalım kendine gel. Biz en koyu fırtınalardan bile dimdik çıkmasını biliriz. Ne gerekiyorsa yapacağım. Zeynep için. Uyuyor mu şimdi? Hemşire sakinleştirici ilaç verdi şimdi. İpek, anne. Hadi siz de beklemeyin artık. Ne olsa ben buradayım. Olmaz. Burada sen tek başına. İpek, gerçekten beklemenize gerek yok. Boşuna yorulmayın. Madem öyle istiyorsun, ara sıra bizi arama, merakta bırakma. Tamam, ararım. Tamam, hadi çocuğum. Melek biraz sakin olur musun? Nasıl sakin olabilirim? Adamın söylediklerini duymadın mı? Tamam duydum da. O adam bir yalancı. Benim babam böyle bir şey yapmamıştır. Asla yapmamıştır. Tamam ama bu şekilde bir yere varamayız ki. Niye babam iftira atıyor? Neyi saklıyor ki? Kim ki bu adam Kenan, kim? Bunu öğrenmek için buradayız. Her şeyi ortaya çıkaracağım, merak etme. Bu işin içinde kim varsa er ya da geç hesap verecek. Başarabilecek miyiz peki? Emin olabilirsin. Bana güven.
Ne var, ne istiyorsun? Necdet Bey, size çok önemli bir şey söylemem lazım. Ne var, ne oldu? Biraz önce Ali Hanım'ın oğlu buradaydı. Nasıl? Kim dedin? Kenan diye bir adam. 30 yaşlarında. Kenan mı? Yanında da o adamla işte o kadının kızları vardı. Bir sürü soru sordular bana. Talimatı kimden aldın diye sıkıştırdılar beni. Ne diyorsun lan sen? Hiçbir şey söylemedim. Belli ki olayı kurcalıyorlar Necdet Bey. Haberiniz olsun istedim. Bana çabuk Feyyaz'ı bulun. Çabuk! Çabuk! Yaptığım resmi bir an önce babama göstermek istiyorum. Tuğçe. Sen babanı çok mu seviyorsun? Hı hı. Biliyor musun? Babam da beni çok sever. Sever tabii. Seni çok seviyor. Hadi gidelim bir an önce. Babam beni çok özlemiştir. Sen babanı çok düşünüyorsun ama annen de seni çok merak etmiştir. Her yerde seni arıyordur şimdi. Hadi gel ona bir mesaj atalım da daha fazla merak etmesin. Konuş hadi. Anneciğim, beni merak etme. Ben çok iyiyim. Babama geldim. Anneciğim, beni merak etme. Ben çok iyiyim. Babama geldim. Olamaz. Söylemiş. Babası olduğunu söylemiş. Allah belanı versin senin. Öl ya. Yok ol. Artık çık hayatımdan. Gonca! Yok değil mi? Ya yok işte yok. Ay nereye gider ki bir başına? Dip köşe bakmadığım yer kalmadı. Ben de öyle. Oyun bahçesine de baktım ama. Yok Gonca belli. Bu saklanmalık bir iş değil. Galiba haklısın. Yoksa buralarda. Gonca bu babama gideceğim diye tutturmuyor muydu? Mezarlığa mı gitti diyorsun? Ah başıma gelenler. Ay ne yapacağız biz? Kimi arıyorsun? Sadık'ı arayayım da o da bilsin. Buyur Kiraz. Sorma Sadık, sorma. Yok kız ortalarda yok. Kim yok? Yeni bir Noel için parçaladı anne. Selim de mahvoldu. Nasıl toparlayacak yavrum bilmiyorum. Kiraz, emin misin? Çocuk bu sonuçta. Bir yerlere saklanmış olabilir. Ne oluyor? Tek başına nasıl gider mezarlığa? Sadık ne olmuş ne diyorsun? Tamam Kiraz, tamam. Sadık. Ali Hanım, Tuğçe kaybolmuş. Ne? Babama gideceğim diye tutturmuş dün geceden beri. Allah'ım sen koru. Tuğçe tek başına nasıl gider oraya? Her yere bakmışlar çiftlikte. Mezarlığa gitmiş olabilir dedi Kiraz. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Ah Tuğçe ya. Bak Arzu hiç haber veriyor mu? Belki de kızının kaybolduğundan haberi bile yoktur. Ya başına bir şey gelirse? Sus İpek. Ağzından yel alsın. Allah'ım sen koru. Sadık çabuk kabristana gidelim. Hadi.
Baba, ben seni çok özlüyorum. Her sabah uyandığımda odama geleceksin. Beni öperek uyandıracaksın diye çok bekliyorum. Ama gelmiyorsun. İşte o zaman çok kötü oluyorum ben. Artık gelmen lazım baba. Kiraz bir daha dönmeyeceğini söyledi. Ama ben inanmıyorum. Gözyaşlarını boşuna tutuyorsun kızım. Ben buradayım. Bundan sonra gerçek baban hep yanında olacak. Ben koruyup kollayacağım seni. Baba, sana bir şey getirdim. Bunu senin için çizdim baba. Seni ne kadar sevdiğimi. Sakın unutma baba. Tuğçe. Tuğçe hadi gidelim. Biraz daha kalmak istiyorum. Resmini de bıraktın işte. Hadi gidelim. Ne olur biraz daha kalalım. Kesinlikle yalancı o. Yalan söylüyor. Dediği hiçbir şeye inanmıyorum ben. Bir şeyler gizlediği belli. Ama gizlediği her neyse ortaya çıkacak. Kimsenin aileme dil uzatmasına izin vermeyeceğim Kenan. Asla izin vermeyeceğim. Hadi İstanbul'a dönmeliyiz artık. En iyisi adamın karısıyla bir daha konuşmak. Karısı mı? Tanıyor musun ki sen onu? Daha önce konuşmuştum. Kenan, bak ne olur benden bir şey saklama. Ne biliyorsan, ne öğrendiysen hepsini en baştan anlat. Kim bu Rasim? Neyin nesi, nasıl ulaştın sen bu adama? Önce emniyete gittim işte. 26 sene öncesinin dosyalarını çıkardılar. Ama annenin babanın vurulmasıyla ilgili hiçbir bilgi yoktu. Sonra bana gösterdiğin haberi yapan gazeteciyi buldum. Gazetede o haberi yetiştirmeye çalışıyordu. Akşamüstüydü. Danışmadan misafirin geldiğini söylediler. Bir kadın geldi. Kimsiniz diye sordum, söylemedi ismini. Oturdu. Çantasından büyük bir zarf çıkardı. İçinde para doluydu. Çok paraydı. Ömrümde o parayı bir arada görmemiştim. Şaşırdım. Sonra benden kolpa haber yapmamı istedi. O sırada çocuğum rahatsızdı. Hanım da işten çıkarmışlardı. Basiretim bağlandı. Şeytana uydum, aldım parayı. Kadının istediği şekilde haberi değiştirdim, baskıya verdim. Haberin aslı neydi? Gerçekten neden öldü bu insanlar? Vurdular. Yani vurmuşlar. Kim vurmuş biliyor musun? Hiç unutmadım ki o ismi. Rasim diye bir adam. Haberim sağlamdı. O vurmuş. Sahte habermiş demek. Biliyordum işte. Bu işin içinde bir iş olduğunu biliyordum. Demek ki Ali Hanım yalan söylüyormuş.
Evet. Peki kimmiş o gelen kadın? Yani hiçbir şey söylemedi mi sana? Söylemedi. Söylemedi ama Ama ne? ben o kadının annem olduğunu düşünüyorum Melek. Annen mi? Evet. Annenle Rasim'in ne gibi bağlantısı olabilir ki Kenan? Bilmiyorum. Keşke bilsem. Bütün bu olanlar, o adam, anlattığı o saçma sapan hikaye, annen. Hiçbir şey anlamıyorum ben Kenan. Anlamanın tek yolu o kadınla tekrar konuşmak. Bakalım ne öğreneceğiz. Ay şu telefonu geri zekalı. İpek? Yenge, Tuğçe'den bir haber var mı? Yok İpek. Siz nereden öğrendiniz? Sadık söyledi. Bizi niye aramadın? Ya nasıl çıkar gider evden yenge? Hala anlamıyorum. Bilmiyorum İpek, bilmiyorum. Elim kolum bağlı benim de. Dünden beri babama gideceğim diye tutturmuş. Belki buradadır diye mezarlığa geldik. Mezarlıkta mısınız şimdi? Nasıl yani? Orada mısınız? Yok, daha gelmedik. İşte abimin mezarına doğru yürüyoruz. Mezarlığa gitmeyin. Yenge, Yani Tuğçe tek başına nasıl oraya gitsin? Değil mi? Tek başına gidemez oraya. ne yapalım yenge? Elimiz kolumuz bağlı oturalım mı? Biz abimin mezarına gidiyoruz. Peki İpek. Ya oradalarsa? Ya Serdar'ı görürlerse? Tuğçe. Tuğçe hadi gidelim artık. Daha sonra yine geliriz ha? Yine geleceğim baba. Sil ama o gözyaşlarını. Hiç yakışmıyor sana. Hadi gel bu taraftan gidelim. Ne oldu? Niye geldiğimiz taraftan gitmiyoruz? Burası daha kestirme de ondan. Eve gidiyoruz ama değil mi? Eve mi? Evde ne yapacaksın ki? Benim bildiğim çocuklar eve gitmek istemez. Ne yapacağız peki? Dondurmaya ne dersin? İstemiyorum dondurma. Ama sen böyle mutsuz olursan baban da çok üzülür ki. Gidelim o zaman. Aferin sana. Allah'ım inşallah buradadır. Yok işte ya, yok. Nerede bu çocuk, nerede? Anne, Tuğçe buradaymış. Bak onun resmi. Allah'ım sen benim torunumu koru. Ne olur ya Rabbi. O bana evladımın emaneti. Ne oldu acaba? Ya karşılaşırlarsa? Ay düşünmek bile istemiyorum. Biterim ben, biterim. Yavrum, Tuğçe neredesin? Yengem arıyor. Yenge, İpek, ne oldu? Orada mıymış? buradaymış. Gelmiş buraya. Nasıl yani? Hala orada mı? Biri var mı yanında? Yok, buraya kadar gelmiş.
abimin mezarının üzerine çizdiği resmi bırakmış. Nereye gider ki bu kız? Kimse görmemiş mi İpek? Yanında biri falan yok muymuş? Kim olacak ki? Bilmiyorum. Gelmiş ama yok işte. Tuğçe! Yavrum neredesin? Bakınıyoruz ama ortalarda yok. Eğer bulamazsak polise haber vereceğiz. Yok, aramayın polisi. Ne demek aramayın? Yenge çocuk yok diyorum sana. Yani İpek ben aradım polisi. O yüzden aramayın diyorum. Bir şey olursa bana haber verin. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım?